Bu Brezilya yolculuğunun 3. bölümü ve sıkı durun, artık şehrin kendini sakladığı yerlerdeyiz. Tarihi kafeler, görkemli kütüphaneler, trenle şehir manzaraları, tepelerden izlenen Rio, hepsi çok güzel. Ama Brezilya'yı gerçekten anlatan yer planlanmış duraklar değil. Bir anda müziğin yükseldiği, tanımadığın insanların seni içine aldığı işte o sokak. Pedro do Sal ve şehir tam olarak işte burada kendini anlatıyor. Videoyu sonuna kadar izle ve kimsenin sana anlatmadığı Brezilya'yı bizimle keşfet. Günaydın. Rio'da son günümüz. Biz artık son turlarımızı yapacağız bugün. Akşam şarjım bittiği için kapanış yapamamıştım. O yüzden size günaydın. Biz şimdi harika bir kafenin sırasındayız. Burası Downtown'da bulunuyor. Colombo Cafe 1894 tarihinde Portekizli bir iş adamı tarafından açılmış. Dünyanın en güzel 10 kafesi arasında yer aldığı için daha sabah 11'de inanılmaz bir kuyruk var. Biz de kuyruğu bekliyoruz. Çok merak ediyoruz. Bakalım bahsettikleri kadar güzel bir kafe mi? Sabah insanlar çökmüşler. Bir de öğleden sonra falan gelsek demek ki hiç bulamayacağız. Ama umarım Brezilya kahvesi güzeldir. Çünkü bugün 3. gün ve biz hala Brezilya kahvesi içmedik dolaşmakta. Heyecanla açılmasını bekliyoruz hala. Evet. Gidiyoruz. Evet, yaşadık. Kafenin hem yukarısı hem aşağısı var. Biz yukarısını tercih ettik. Yukarısını merak ediyoruz. Ama ben size sonra aşağısını bir şekilde söyleyeceğim. Geldi bizim. Portekiz Belém turtası aldık. Çilekli tart aldık. Bir de bu Colombo'nun kendi özel tatlılarıymış. Onları merak ediyoruz. Şimdi size tatları ilgili bilgi vereceğim. Tek tek onların tatlarını deniyorum. Bu Colombo kendi spesiyalleri. Güzel, çok wow değil ama güzel. Belém turtasını deniyorum. Portekiz'e gidip kendi yerinde yiyeceğiz. Ben bunu evde yapıyorum. Ama bakalım orijinale yakın yer burasıymış. Evet. Süper. Şimdi çilekli tartı. Türkiye'den çok bir farkı yok. Lezzetli. O zaman şerefimize. Evet, şimdi gelelim kafenin değerlendirmesine. Kafe çok güzel, evet, ama bahsedildiği kadar harika mı? Bence değil. Daha harika yerler var. Tatları güzeldi ama servis çok böyle özenli bir servis değil. Mesela kahve falan dökülüp gelmişti. Belki kalabalık olduğu için. Güzel. Eğer Brezilya'ya gelirseniz, Rio'ya gelirseniz daha doğrusu bence uğrayın. Güzel. Biz şimdi dünyanın en güzel kütüphanelerinden birine geldik. Burası Portekiz Kraliyet ailesinin okuma yeriymiş. Şimdi içeriye gireceğiz. İçeri girdiğimizde ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Neyi kastettiğimizi anlayabiliyor musunuz şimdi? Bakar mısınız güzelliğe? Sabah 10'da açılıyor ve daha 10 olmadan kuyruk vardı burada. Fotoğraf çekilmeyi sevenler için harika bir nokta burası. İnanılmaz güzel fotoğraflar çektik biz. Bunu mutlaka listenize not edin. Şöyle. Brezilya'ya bu ülke için gelenlere şükran belgesi olarak sunduğu bir kurum. Kitaplık, kütüphane. Genelde öğrencilere yönelikmiş. Önce hizmete. Tabi dünya kadar insan Portekiz'den buraya gelince soydulardan. Çok normal. Kütüphanede Cervantes'in bütün kitapları bulunuyor. Zaten kütüphanenin ünlü de buradan geliyor.
Çok değerli kitaplar var burada. Evet, şimdi çıkıyoruz. İnanılmaz güzeldi, harikaydı. Özellikle kitap okumayı seven insanlar için tam bir hazine. Arjantin'de de çok güzel var. Operayı böyle kitapla çevirdik. Gittiğim zaman göstereceğim size de. Ama o kadar güzeldi ki gerçekten. Kitapları hala bu sıcakta nasıl koruduklarını artık ikimiz anlayamadık. Ama çok güzeldi. Biz şimdi Latin Amerika'nın en eski elektrikli demiryolu sarı tramvay Bonde'ye binmek için sıraya girdik. Bunun için çok uzun kuyruklar oluyor ama o kadar güzel bir manzarayı görüyorsunuz ki bunun için değer diye düşündük. Bu tramvay 1877'den beri Santa Teresa mahallesinden ulaşıyormuş. O yüzden Rio'nun güzel simgelerinden biri. Tramvayın kenarları açık, yaklaşık 30 dakika sürüyormuş. 20-20 40 Brezilya doları verdik. Yani Türk parasıyla 200 liraya gibi denk geliyor. Ama şimdi size sırayı gösteriyorum. Sıraya gittikçe de ekleniyorlar. Şimdi tramvayı beklerken size Rio ile ilgili bilgiler de vereyim. Brezilya'nın güneydoğusunda bulunuyor burası. Tam adı San Sebastião Rio de Janeiro. Rio de Janeiro'nun anlamı Ocak Nehri demekmiş. Bunun sebebi de Avrupalılar Rio'ya ilk 1 Ocak'ta ayak basmışlar. 17. yüzyılda bölgede altın ve elmasın olduğu keşfedildikten sonra bölge ticari anlamda önem kazanmış ve Napolyon Portekiz'i işgal ettikten sonra Portekiz'in soyluları Rio'ya kaçmışlar. Ama Rio'ya kaçtıkları zaman buradaki yerli halkın evlerinden ve mallarından etmişler. Neleri varsa hepsi soylu halkın üzerine geçmiş. Aynı dönemlerde Afrika'dan köle gelme oranı 220 binlere ulaşmış ve bunun bir çoğunluğu Brezilya'da toplanmış. Biliyorsunuz ki karnavallarıyla, futboluyla fazlasıyla ünlü bir şehir. Ama eğlence gerçekten 24 saat sürüyor neredeyse. İnsanların hepsi böyle sıcak, size yardım etmek için can atıyor gibiler. Yani kendinizi ait hissediyorsunuz. O yüzden bizim için çok özel ve güzel bir şehir oldu. Brezilya'nın ikinci büyük kenti burası. Hatta öyle bir söylenti var ki Tanrı dünyayı 7 günde yaratmış ve 5 günlük Rio için uğraşmış diye. Bunu genelde birçok ülke için söyleniyor. Ben daha önce Paris için duymuştum ama aynı söylenti Rio için de geçerli. Rio'nun nüfusu 6 milyonmuş ama burada fakirlik ve zenginlik o kadar net çizgilerle birbirini ayırıyor ki. Mesela orta sınıf yok. Copacabana'da dolaşırken evlerde böyle demir parmaklıkları görebiliyorsunuz burada. Herkes kendini genelde daha böyle güvensiz hissediyor. Mesela biz sokakta yürürken herkes bana işte telefonunu içeri koy, telefonunu içine koy diyor. Normalde dünyayı dolaşırken biz şehirleri çekmeyi, yani sokaklarını çekmeyi çok seviyorum. Ama açıkçası burada biraz ürktük. Çünkü kendi halkı bunu söylüyor yani. Birçok kez uyarıda bulundular bize. Ondan size belli başlı noktaları böyle elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. İşte bunun sebebi de gelir adaletsizliği. Yani aslında dünyanın yeni sorunlarından biri. Kendi ülkemizde de yavaş yavaş orta sınıf yok oluyor. Burada çoktan yok olmuş. Çizgiler çok net. Şehir tropikal iklime sahip. Aralıkla Nisan ayında çok fazla yağış var. Ocakla Mart ayı arasında da en sıcak günlerini yaşıyormuş. O yüzden ortalama sıcaklıklar şimdi bile normalden yüksekken Ocak ve Mart arasında ne olacağını tahmin bile edemiyorum yani ben şu an. Ve başlıyor. Ülkenin diğer bir simgesi ise favelalar, yani gecekondu. Böyle dağların tepesine gecekondular var. Ünlü. Buraları tur düzenleniyor. Ama açıkçası Erkut'ta biz bunu tercih etmedik. Çünkü insan belgeseli gibi, yani fakirliklerini görmek için bir tura katılmayı biz ahlaki olarak uygun bulmadık. Şimdi koltukları ters çevirmeye başladılar. Böyle. Şimdi değişik bir sistemle şoför yer değiştirdi, koltuklar kaldırıldı, ters çevrildi. Tramvaydan indik, harikaydı. Gerçekten çok güzeldi, çok eğlendik. Çok güzel yerler gördük. Şimdi şehri devam ediyoruz keşfetmeye. Biz aldık şunlardan.
Evet, çok güzel. Bye bye, ciao ciao. Bye bye. Biz şimdi dinlenmek için bir yere giriyoruz. Bu tiyatronun yanında güzel bir kafe. Bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Obrigado. Burası 1921'de açılmış. O yüzden çok iddialılar. Bakalım biz klasik olarak pizza istedik. Öğlen atıştırması. Obrigado. Şimdi Miranda Marta'ya gidiyoruz. Oradan manzara harika. Size göstereceğim. Hem İsa'yı hem Şeker Dağı'nı çok güzel görebileceğiniz bir nokta. Şimdi taksideyiz. İstikamet orası. Evet. Manzaraya hazır mısınız? Dın dın dın. İsa tepede. İnşallah sis yoktur. Çünkü dün gittiğimiz Şeker Dağı'nda sis olduğundan hiç de düzgün bir şey görememiştik. Bugün çok mutluyuz. Evet, manzarayı bulduk. Hop. Ahıyla, zenginliğiyle, fakirliğiyle. Yalnız taksiciler konusunda inanılmaz şanslıyız. Çok tatlı James diye bir taksi şoförüne denk geldik. Fotoğraflarımızı çekti, bize anlattı. Yani 3 gündür rastladığımız bütün taksi şoförlerinin hepsi öyleydi. Ama inanılmaz bir rüzgar var. Saçlar başlar dağıldı. Her şeyde o kenara oturuyorsunuz poz vermek için. Duvarın üstüne oturuyorsunuz. Ama rüzgar böyle şey yapıyor. Hep gülmüşümdür. Resim çekilmek için böyle saçma sapan yerlere çıkanlara. Resmen onlara döndüm. Yine bir büyük konuştuğum şey başıma geldi. Ah! Oy oy oy. Obrigado. Pedro de Sal'dayız. Samba'nın merkezi. Şimdi bir samba gösterisi izlemeye gidiyoruz. Gece de samba barları dolaşmayı planlıyoruz. Bu mahallede bir topluluk var, onunla anlıyor bir şey yapıyoruz. Anladım. Şimdi şu merdivenlerde... Hem tarihi hem dini ya. Ne istiyorsun merdivenden? Şimdi burada insanlar toplanıyorlar. Akşam burada salsa gösterileri oluyormuş. Çok kalabalık oluyormuş. Biz de merak ediyoruz. Bir yerimizi alacağız birazdan. Biz şimdi yerimizi aldık, bekliyoruz. İnsanları görüyorsunuz. Herkes yerlerini alıyor. Kesinlikle müziğin ve dansın başkenti Rio. Sokak partisi her pazartesi oluyor. Eğer buraya gelirseniz pazartesi akşamınızı muhakkak bu partiye ayırın. Ellerine gezdirdikleri ışıklı tabelalar, kenevirden yapılan kekler ve benzeri şeyler. Burada belki de dezavantajlarından en önemli şey biraz duman altında kalmak. Gerçekten acayip acıktık. Bu restoranı gözümüze kestirdik. Hemen oturduk. Restoran 1955'ten beri varmış.
Şimdi çok fazla et yediğimiz için tavuk sipariş verdik ama ette de Brezilya'da bir şey sipariş verdiğiniz zaman yanınızda rice, pirinç veriyorlar. Patates getiriyorlar, bir de siyah fasulye getiriyorlar. Yani nerede yemek yediysek bunlar hep aynı şekilde oldu. Demek ki bizde gelen aperatifler bunlarda da böyle. Çünkü hep aynı şeyler geldi. Biz geceyi burada tamamladık. Samba barlarına gidemedik çünkü burada çok uzun vakit geçirdik. Artık otelimize gidip yavaş yavaş ülkeden maalesef ki ayrılma vakti. Şu an saat sabaha karşı. Biz havaalanındayız. Rio'ya veda ediyoruz. Üzgün müyüm? Evet üzgünüm çünkü Rio'ya aşık oldum. Ama Cusco'ya gidiyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Umarım beğenmişsinizdir. Kah kendimiz gezdik, kah size göstermeye çalıştık. O yüzden kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Cusco videosunda görüşmek üzere. Bay bay.